Haberdar olduğumuz binlerce yıl boyunca nice imparatorlukların ve devletlerin bitmek bilmez binlerce savaşına şahit olan bu topraklar daha ne görebilir ki dedikçe dahasını da gördüğünü öğrenmeye devam ediyoruz. Bu videoda Bursa, Aydın, Balıkesir ve Trakya'nın gökyüzünü kapsayan geniş bir alanda savaşan kartalların ve leyleklerin çetin mücadelesini dinleyeceksiniz. Hayal edin, yaşadığınız yerde gökyüzüne baktıkça bir gariplik fark etmeye başlıyorsunuz. Bir yandan kartallar, bir yandan leylekler geldikçe geliyor. Öyle ki onları bu kadar kalabalık daha önce hiç görmediniz. Ne düşünürdünüz? Günümüzde kuşların anormal davranışları genelde yaklaşmakta olan bir doğal afete yorulur. 1934'te üstlerinden uçup duran yüzlerce leylek ve kartalı görenler başlarda ne düşündü bilinmez. Ancak bu gelişlerin bir savaşın habercisi olduğunu düşünmediklerinden emin gibiyim. 1934'ün Haziran ayında anlatılana göre 6 kartal topluca bir leylek yuvasına saldırdı. Anne ve baba leylekleri öldüren kartallar 4 yavru leyleği de muhtemelen daha sonra yemek ya da yavrularını beslemek üzere kaçırdı. Aynı kartal grubu başka bir leylek yuvasına saldırmak için yeniden döndü. Ama artık aralarında nasıl bir haber ağı varsa leylekler yok edilen leylek ailesinin haberini alıp yavrularını başka yere taşımışlardı. Olayın başlangıcı olarak anlatılan durum bu. Ancak o günlerde yayınlanan bir gazete haberinde de şöyle deniyor. Leylekler ve kartallar arasında harp. Ayvalık Bergama arasında Altınova'dan bir çay geçmektedir. Bu çayda sivrisinek çok olduğundan oraya ilaç dökülmüştür. 2 leylek bu ilaçtan dolayı ölmüştür. Leyleklerin üzerine 2 kartal konmuş ve onları parçalamaya başlamıştır. Haberin devamı görünmüyor ancak buradan olayın başlangıcından bahsettiği anlaşılıyor. Her halükarda 2 leyleğin ölümüyle savaş başlıyor. Bundan sonra da inanması güç olaylar geliyor. Leyleklere saldıran kartalların haberi leylekler arasında yayılıyor. Toplanan leyleklerin haberi de kartallar arasında. Öyle ki farklı şehirler, hatta farklı bölgelerden kartallar ve leylekler saldırı bölgesine adeta akmaya başlıyor. Bu büyük kuşların kendi arasında nasıl haberleştiğini, farklı bölgelerdeki kuşların dahi bunu öğrenip destek kuvvet olarak gelmeye nasıl karar verdiğini, hayatım boyunca hiçbir şeyi merak etmediğim kadar merak etmiş olabilirim. Kartalların leyleklere yaptığı ilk saldırının ardından leyleklerin gagalarıyla lak lak ya da tık tık şeklinde çıkarttıkları seslerin arttığı bildirilmiş. Bölgedeki leyleklerin de birbirini bu şekilde seslerle uyardığı düşünülüyor. Bu durumda diğer bölgelere haberci gönderecek kadar zeki hayvanlar olmaları gerek. Zira aklıma ilk gelen telepatik iletişim seçeneğine hiçbir araştırmada rastlayamadım. Kartalların da benzer şekilde haberleşip toplanmaları üzerine taraflar 2 ay gibi bir sürede birliklerini topladı ve Aydın'ın Menderes deltasında 2 ordu savaşmaya başladı. Savaş bölgesi genişti. Aydın'da, Bursa'da, Balıkesir'de hatta Trakya'nın bazı bölümlerinde de kartallarla leyleklerin savaşı izlenebiliyordu. Kartallar keskin pençelerini, leylekler uzun gagalarını avantaj olarak kullanıyordu. Savaş kulaktan kulağa yayılırken halk oturup gökyüzündeki mücadeleyi izliyor, hatta taraf tutuyordu. Bu tarafta leyleklerdi. Köylüler leylekleri öylesine sahiplenmişti ki aralarında tüfek alıp kartalları vuranlar bile oldu. Yaralanıp düşen leylekler ise halk tarafından tedavi ediliyor, aç kalan leylek yavruları yine köylüler tarafından besleniyordu. Gazetelerde gün gün savaşın gidişatını halka bildiriyordu. O gazetelerden birisi durumu şöyle anlattı. Leylekler, dün de büyük bir kafile harbe gitti. Bir müddetten beri Bandırma ve Balıkesir taraflarında leyleklerle kartallar arasında bir harp cereyan ettiği yazılmıştı. Bu havaleden gelen haberler harp neticesinde leyleklerin çok telafat verdiklerini bildiriyor. Leylekler arasında bu feci mağlubiyetin neticeleri görülmeye başlanmıştır. Eyüp civarındaki yuvalarına dönen leyleklerin %20-30 nispetinde noksan oldukları görülmektedir. Birçok leylek yavruları öksüz kalmıştır. Eyüp halkından bazıları bu yavru leyleklerin yiyecek ve içeceklerini tedarik etmektedir. Haberin diline bakılırsa gazetelerin de halk gibi leyleklerden yana olduğu söylenebilir. Zaten millet olarak daha güçsüz görünene sempati beslemek konusunda hiç değişmediğimizi de söyleyebiliriz. Kartallar kazanıyor gibi görünüyordu ancak leylekler sayıca çok daha üstünlerdi. Üstelik yedek birlikler devamlı olarak savaşa katılıyordu. Başka bir gazete şöyle yazıyordu. Savaşan leylek ve kartallar takviye alıyor. 3 gündür devam eden leylek-kartal savaşında bugün leylekler üstünlük elde ettiklerinden ilk defa olarak 30-40 kadar leylek şehre gelmiş, bütün yuvalara uğrayıp yavruları ile meşgul olmuşlardır. Kanlı geçen savaşlara takviyenin geldiği de haberlerdeki yerini alıyordu.
Menderes Nehri yakınında çalışan ziyaretçiler bu sabah 200 kadar leyleğin savaşanlara yardıma geldiğini bildirmişlerdir. Bursa'da ise 50 kadar kartal Ege istikametine doğru uçup gitmiştir. Bunların Aydın'daki savaşa gittikleri anlaşılmaktadır. Savaşçı kuşların verdikleri kayıplar da başka bir gazetede şöyle yer buldu. Leyleklerle kartalların savaşında 29 leylek ve 33 kartal öldü. Günler süren bu meydan muharebesine daha fazla takviye getirmeyi başaran ve gökyüzündeki sayısının yüzleri aştığı bilinen leylekler kazandı. Kartallar ise bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Köylülerin Kızılay'dan leylekler için yardım istediği, hatta dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan müdahale etmesinin talep edildiğinin iddia edildiği böylesi ilginç bir savaş, doğal olarak yurt içinde duyulmakla da kalmadı. New York Times'ta bu ilginç savaştan köşesinde şöyle bahsetti. Leylekler hava savaşında kartalları yendi. Son zamanlarda Türkiye'nin Bursa şehrindeki Orhan Gazi'de olağan dışı bir hava savaşı hikayesi rapor edildi. Savaş, leylek ve kartal sürüleri arasındaydı ve kartalların talan edilmesiyle sonuçlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her beğeni, paylaşım ve yorum benim için kıymetlidir.